Nobel ödüllü iki ekonomist, eski Merkez Bankası yetkilileri, akademisyenler, yüksek profilli matematikçiler. Bu kişilerin yönettiği bir yatırım fonuna paranızı yatırdığınızı düşünün. Sonuç ne olurdu? Batardınız. 1994 yılında Wall Street'in prestijli isimlerinden John Meriwether, Salomon Brothers'tan ayrıldıktan sonra kendi hedge fonunu kurdu. Bu fonun adı Long Term Capital Management'tı. Fon yönetimine Nobel Ekonomi Ödülü kazanmış Myron Scholes ve Robert Merton da katılmıştı. Bu isimler matematik modeller, karmaşık algoritmalar, istatistiksel analizlerle her şeyi milimetrik planlamıştı. Fon özellikle tahvil arbitrajı üzerinde çalışıyordu. Yani iki benzer tahviller arasındaki küçük fiyat farklarını bulup bu fark kapanınca kar etmeyi hedefliyordu. Ama bu farklar küçük olduğundan büyük kazanç için büyük pozisyonlar gerekiyordu. İşte bu noktada kaldıraç devreye giriyordu. Fonun kaldıraç oranı 1'e 25'e kadar çıkmıştı. Yani 1 dolarlık sermaye ile 25 dolarlık işlem yapıyorlardı. Riskliydi ama işe yarıyordu. 1994-97 arasında fonun yıllık getirisi %30'un üzerindeydi. O yıllarda Wall Street'in en parlak fonuydu. 1998 yılına gelindiğinde ise işler değişti. Rusya borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti. Tahvil piyasasındaki dengeler alt üst oldu. Fonun modelleri bu tür bir krizi öngörememişti. Çünkü bu senaryolar istatistiksel olarak imkansız kabul ediliyordu. Ama imkansız gerçekleşmişti. Tahviller arasındaki fiyat farkı kapanacağına daha da açıldı. Fon, kaldıraç nedeniyle her küçük kayıpta milyarlarca dolar kaybetmeye başladı. Birkaç hafta içinde fonun 4,6 milyar doları buhar oldu. Fon o kadar büyüktü ki batarsa dünya finans sistemini de beraberinde götürebilirdi. Amerikan Merkez Bankası, Wall Street'in en büyük 14 bankasını bir araya getirerek özel bir kurtarma operasyonu başlattı. 3,6 milyar dolarlık bir paketle fon tasfiye edildi ama büyük bir felaket kıl payı atlatılmıştı. Fona para yatıranlar sıradan yatırımcılar değil, çok zengin bireyler, bankalar, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve bazı devlet yatırım fonlarıydı. Bu fon herkesin katılamayacağı kadar elit ve kapalıydı. Giriş için genellikle 10 milyon doların üzerinde yatırım gerekiyordu. 1998'de büyük kayıplar yaşandığında fon sermayesinin neredeyse tamamını kaybetti. Yatırımcıların çoğu ise yatırımlarının %80 ila %90'ını kaybetmişti. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler When Genius Failed kitabını okuyabilir.